Likya Life kanalından herkese merhaba. Karavan yapım serimizin bu bölümünde karavanın elektrik tesisatını yapacağım. Geçen bölümde hangi cihazları kullanacağımı, hangi malzemeleri kullanacağımı anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu bölümde de neler yaptığımı, nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu arada 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Aracın üzerinde orijinalinde şu mantarlardan var. Bu direkt aracın gövdesine bağlı. Benim araba 13 metreküp olduğu için 4 tane bu tarafta, 4 tane karşı tarafta, 8 tane var. 15 ya da 17 metreküplerde ise 5-5-10 tane var. Bu mantar böyle dönebiliyor. Yani bu civata şeklinde. Ben şimdi sanayide şöyle bir şey yaptırdım. 4 milim sacdan. Bir tarafına 8'lik civata girecek delik açtırdım. Bir tarafına da mantarın sığacağı bir delik yaptırdım. Altına silikon sıkıp bunu böyle tıkıyorum. Daha sonra mantarı çevirdiğimde bu bunu tutmuş olacak. Güneş panellerini monte etmek için tavana bir iskelet yapacağım. O iskelette monte edeceğim ayakları taktım. Bu ayaktan 4 bu tarafta, 4 karşı tarafta toplam 8 tane var. Bir tanesini sanayide 50 lira yaptırdım şu metal parçanın. Buraya bir delik açtım. Şimdi kabloları buradan aşağı tutacağım. Fakat şu metal zamanla kabloları kesmesin diye şu parça hortumu buraya koyuyorum. Kabloları bunun içinden geçireceğim. Aracın tavanına ayakları yerleştirdikten sonra 30-30 köşe ventten bir iskelet yaptırdım. Ben ölçüyü tam alıp ustaya verdim fakat usta benim ölçümü beğenmedi. Kendi aldı. Kendi aldığı ölçüyle de yanlış yaptı. 5 santim uzun oldu. Yanlış almış ölçüyü. O yüzden araya şöyle bir parça koyup bağladı. Benim ölçümde bu tam bu ayağın üstüne denk geliyordu. İşte usta ne yaparsın? 2000 lira da para verdik. Eğer kaynak makinam olsa bunu kendim yapardım. Ve ustadan daha iyi yapardım net. 230 watt 2 tane güneş paneli aldım. CV Enerji'den. Tomatek marka. Half cut. Şimdi bunları bu yaptırdığım ayağın içine yerleştiriyorum. Şuralardan da vida atacağım. Yaptırdığım iskeletin içine panellerin montajını yaptım. Kenarlardan şöyle başlıklı akıllı vidayla tutturdum. Uzun kenarlara 3'er tane, kısa kenarlara 2'şer tane, toplam 10'ar tane vida attım her panele. Köşelerine de eski bir bisiklet şamyelinden parça koydum ki titreşimi yolda alsın. Panelleri direkt tavana yapıştıran da var fakat aslında onu tavana yapıştırmış olmuyor. Aracın tavandaki boya yapıştırmış oluyor. O boya da söküldüğü zaman panel sökülüyor. Karavanda hem 12 volt hem de 220 voltta çalışan cihazlar var. O yüzden hem 12 volt sigorta kutusu hem de 220 volt sigorta kutusu olacak. 12 volt sigorta kutusunu buraya takacağım. O yüzden bütün 12 voltları ucunu buraya topladım. 220 voltu da aşağıya akülerin yanına koyacağım. O yüzden 220 voltları da aşağıda topladım. Şimdi 12 voltların olduğu yerin bağlantısını yapacağım. İlk önce tüm kabloları soyup artı ve eksi olarak ayıracağım. Eksileri şöyle bir barada toplayacağım. Artıları ise direkt sigortaya bağlayacağım. Şu tarz pabuçlardan aldım kablolara takmak için. Pabucu taktıktan sonra şöyle bir makaron seti aldım. Bu ısıyla daralıyor.
Böylece kabloyla pabucu izole etmiş oluyor. Böyle çakmakla da hafif ısıtıyorum. O daralıp şurayı sıkıyor. Araçta bulunan 2 tane su deposu için 2 tane de gösterge paneli aldım. Beyaz olanı temiz su deposu için, siyah olanı da kirli su deposu için aldım. Gösterge panellerinin kutusundan şöyle bir kablo seti çıktı. 5 tane kablodan oluşuyor. Mavi kabloyu eksi barasına bağladım. Kırmızı kabloyu da 12 volt sigortaya bağlayacağım. Böylece elektrik kırmızıdan gelip maviyle devre tamamlanacak. Siyah kabloyu ise depoya taktığım şamandıranın artı kablosuyla birleştireceğim. Böylece şamandıranın elektriği de yine gösterge üzerinden gitmiş olacak. Bu şekilde çalışıyor çünkü sistem. Turuncu ve sarı olmak üzere birer tane daha kablo var. Bu kablolar da gösterge panelinin aydınlatma kabloları. Kırmızıya yakın turuncu bir renk istiyorsak bunu, daha açık renk yani sarı renkte istiyorsak bunu kırmızı kabloyla birlikte elektrik hattına bağlıyoruz. Şimdi burada ne yaptığımı anlatayım kısaca. Şuraya bir bara taktım. Bütün eksileri bu barada topladım. Ve aküden gelen eksi kabloyla birleştirdim. Yani bütün eksiler baradan aküye bağlanmış oldu. Gösterge panellerinin yerlerini işaretlemiştim. Oraya gelecek şekilde kablolarını çektim. Artı ve eksi olmak üzere. Daha sonra 12 volt elektrik hattından gelen bütün artı kabloları da burada topladım. Uçlarına kablo pabucu taktım ve hazır hale getirdim. Şimdi buranın kapamasını takacağım. Üzerine 12 volt sigorta kutusunu koyacağım. Ve bu artıları da sigorta kutusuna bağladıktan sonra 12 voltla ilgili elektrik işim bitmiş olacak. Akünün yerini hazırladım. Büyük koltuğun içine enlemesine koyacağım. Arkaya şöyle 2 tane takoz yaptım. Şu da daha önce takmış olduğum fan ve fanın önündeki alüminyum. Eski bir bilgisayar kasasından çıkan fanı buraya taktım. Buradan da şöyle bir hat çektim. Şuraya bir düğme takacağım. İstediğim zaman bu fanı açıp kapayabileceğim. Bu fan diğer taraftaki akü ve elektrik sisteminin soğumasına yardımcı olacak. Yine zemine de 3 tane takoz yaptım. Aküyü bu şekilde koyduğumda akünün arkasında, altında, sağında, solunda, üstünde her yerinde boşluk olacak. Böylece akü hava alabilecek ve fazla ısınmayacak. Ayrıca şu fanı çalıştırdığım zaman bu fandan gelen hava akünün etrafından ön tarafa doğru gelecek ve aküyü her yönden soğutacak. İnvertörün altına şöyle 15 milim kavak kontradan 4 tane ayak yaptım. Böylece invertör yerden 1,5 santim yüksekte duracak. Aküyü buraya yerleştirdim. 150 amper Orbus jel akü. İnvertörü de yanına yerleştirdim. 1000 watt şarjlı tam sinüs invertör. İnvertörden gelen elektriği 220 volt kutusundaki sigortalara bağlayacağım. İnvertörden gelen kablonun toprak hattını toprak barasına bağladım. Toprak barasından aldığım bir kabloyu da aracın altına delik açıp buradan zemini uzatıyorum. Konakladığımız yerde de topraklamasını yapacağım. Faz ve nötrde kaçak akım rölesine girdim. Kaçak akımdan çıkan nötr barasına bağladım. Hatlardan gelen nötrlerle birleştirdim. Kaçak akımdan çıkan fazı da birinci sıradaki sigortaya bağlayacağım. Normalde buradan böyle köprü atarlar. Ben onun yerine şu şekilde bir monofaze bara aldım. Bu barayı da buraya bağladığım zaman kaçak akım rölesinden gelen faz bütün sigortalara dağılmış olacak. Şöyle alttan da sigortaları tek tek hatta bağladım. Üzerlerine de neresi olduğunu yazdım. DC hatları yani 12 volt hatları birleştirmek için şöyle bir kutu aldım. Kutunun içine metal bir plaka çıktı. O metal plakaya da böyle 4 tane DC sigorta, 2 tane de bara yerleştirdim. Aküyü, invertörü, MPPT'yi ve
DC hattı bu bara üzerinden, bu sigortalar üzerinden bağlayacağım. Hatların geleceği yerleri deldim. Oralardan kabloları geçirip bunun içinde sistemi birleştireceğim. DC sigorta ile bara arasına pabuçları takıp o ölçüye göre kabloyu kesiyorum. 25 milim kablo kullanıyorum invertör ve aküde. Kabloyu kestikten sonra pabuçlarla birleştiriyorum. Daha sonra da üzerine ısıyla daralon makaron takıp izolasyonlu yapıyorum. DC barayı bitirdim. 4 tane hattı artı barada birleştirdim. Şimdi eksi hatları da bu eksi barada birleştireceğim. Her hat içinde DC sigorta taktım. MPPT ve 12 volt sistem için 40 amper, invertör ve akü için ise 100'er amper DC sigorta kullandım. Kablolar için şöyle pabuçlar aldım. Bu pabucu takmadan önce kabloyu ucundan sıyırmam gerekiyor. Şöyle bir küçük aletle kabloyu şöyle yakalayıp bir iki tur çevirdiğimde zaten direkt ayrılıyor. Daha sonra bu pabucu buraya takıyorum. Bunu eziyorum. Üzerine de makaron takıp ısıtıyorum. Makaron bunu tamamen kaplıyor. DC kutuyu da invertörün üzerine yerleştireceğim. Tabi arada boşluk bırakacağım. Yani biraz daha yukarıda olacak. Böylece invertör hava almış olacak. Cihaz çalışırken ısınıyor çünkü. 12 volt barayı kurduğum kutuyu da monte ettim. İnvertör, akü, MPPT ve 12 volt sigorta kutusu artısı ve eksisi burada birleşiyor. Şimdi bağlantıyı yaptım. Aküyü açıyorum. Ve şu an oraya elektrik geldi aküden. Elektriği şunu açıp MPPT'ye de verdim. Ve MPPT açıldı. Şu an aküyü tanıyor. Akü sıcaklığı 25 dereceymiş. %48 doluymuş. Panelden gelen elektrik önce 40 amper bir DC sigortaya giriyor. Oradan da MPPT'ye geliyor. Şu an baktığımızda şu ışık yanıp sönüyor. Bu akünün şarj olduğu anlamına geliyor. Gündüz panellerden yani MPPT'den, gece ise aküden elektrik, 12 volt elektrik şu sigorta üzerinden geçip 12 volt sigorta kutusuna gelecek. Burada her sigortanın nereye ait olduğunu yazdım. Şöyle açtığımız zaman yeşil bir ışık yanıyor. Mesela ocağın aydınlatmasını açtım. Şuradaki düğmeye de bastığım zaman ocağın aydınlatması çalışmış oldu. Aynı şekilde buraya da bir çakmaklı priz takmıştım. Bu da aynı hatta bağlı. Şu an buraya da elektrik geliyor. 12 volt sistem burada. 220 volt sistemse koltuğun altında.